İsrail'in kuruluşunda Kırım faktörü, Stalin'in entelektüelleri gizli müttefikleri olarak kullanması ve Yahudi Antifaşist Komitesi'nin rolü Filistin topraklarının bölünmesinde nasıl etkili oldu? Sovyetlerin evet oyu İsrail'in doğuşunu desteklerken bugün Rusya'nın Filistin'i desteklemesinin sebebi ne? Rusya'nın değişen yol haritası hangi ekonomik çıkarların habercisi? Gelin bu sorular ışığında Rusya'nın Filistin konusunda dönüşüm serüvenine bakalım. Videomuza geçmeden önce güncel bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız lütfen GZT'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. 29 Kasım 1947 tarihinde Filistin Toprakları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 181 sayılı kararıyla Arap ve Yahudi olmak üzere iki yere bölündü. Başkenti Kudüs'te olan Siyonist bir devletin kurulmasını destekleme kararının arkasında bizzat Stalin'in bulunduğu pek çoğunuz için aşikar. Ancak bunun sebebi hala çözülmemiş bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Stalin yalnızca Filistin'de Siyonist bir devletin kurulmasına onay vermekle kalmadı. Aynı zamanda kendisine ne pahasına olursa olsun ulaşacağı bir hedef belirledi. Stalin'in İsrail Devleti'nin kurulmasına onay vermesinin ardında Sovyetlerin Orta Doğu'da İngiltere'ye karşı bir denge politikası ve güç oluşturma sebebi ilk versiyonlar arasında. Ancak bu versiyon çelişkili. Neden mi? Çünkü 1947 yılında İngiltere resmi açıklama yaparak Filistin'deki mandasını uzatmak istemediğini bildirdi. Ve ayrıca İngiliz Milletler Topluluğu ülkeleri olan Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde İsrail Devleti'nin yaranması kararına evet oyu verdiler. İngiltere ise etik sebeplerden dolayı çekimser kaldı. Eski İsrail Başbakanı Golda Meir, Stalin'in İsrail'e insani nedenlerden dolayı destek verdiğini iddia ediyordu. Ancak gerçekler çok daha farklı ve ürkütücüydü. Stalin'in kirli niyetini ve tüm sürecin perde arkasını bilen tek bir kişi vardı. Solomon Mikoyas. Solomon Mikoyas, Sovyet Yahudi oyuncu ve tiyatro yönetmeniydi. Gerçek adı Shlomo Vovsi'ydi. Ancak Yahudi kimliğinin getirebileceği potansiyel tehlikelerden kaçmak için ismini değiştirdi. Sovyetler döneminde etkili bir sanatçı olarak tanınıyordu. Moskova'da Doğu Avrupa'nın en önemli tiyatrolarından biri olan Moskova Devlet Yahudi Tiyatrosu'nun yöneticisiydi. Bu tiyatro tüm dünyada Yahudilere karşı baskı olmasına rağmen Solomon'un döneminde uluslararası tiyatrolarda Yahudi dilini ve kültürünü yaşatan tek tiyatroydu. Çünkü Stalin'in politik desteği söz konusuydu. Stalin'in kişisel doktoru Yakov Rappaport, Solomon'un yeğeni Miron Vovsi'nin eşiydi. Bu aile bağlantıları onları bir araya getirdi. Stalin'e Kırım'da Yahudi Cumhuriyeti kurulması önerisini verdi. Stalin ise Solomon'a bu öneri doğrultusunda vaatler verdi. Peki neden mi? Çünkü Solomon'un aracılığıyla Yahudi liderlerle pazarlık yaptı. İsrail Devleti karşılığında atom bombası. Onun bu hedefe ulaşması için özellikle Amerika'daki zengin Yahudi topluluklarıyla iletişime geçmesi gerekliydi. İşte burada Solomon ve onun entelektüel müttefiki Isaac Pfeffer devreye giriyor. İşbirliği nasıl ilerliyor? Gelin bakalım. Solomon ve Pfeffer'in asıl görevi Uluslararası Yahudi Kongresi temsilcileriyle birlikte Stalin'le bir anlaşma ayarlamaktı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etmeleri son derece zordu. Ancak Pfeffer ve Solomon Amerika'ya seyahat edebiliyorlardı. Peki nasıl? Sovyetler Birliği'nde Yahudi topluluğunu ve kültürünü desteklemek, Nazi Almanyası'na karşı Ruslara uluslararası destek sağlamak ve Amerika'daki Yahudi liderlerden mali destek almak amacıyla Yahudi Antifaşist Komitesi kuruldu. Stalin'in emriyle 1942 yılında kuruldu ve birçok önde gelen Yahudi entelektüel ve sanatçı bu komiteye üye oldu. Komite üyelerine sıradan bir Yahudiye tanınmayan ayrıcalık tanınıyordu. Bu kültürel ve politik etkinlik adı altında seyahat edebilme ayrıcalığıydı. Bu imtiyaz Solomon ve Pfeffer'in Amerika'ya kolaylıkla seyahat ederek Yahudi liderlerle görüşmelerini ve Sovyetlere destek toplamalarını kolaylaştırdı. Şimdi gelelim o gizemli ve önemli Amerika ziyaretine. Solomon ve Pfeffer 1943 yılında Amerika'ya gider. Gitmeden önce birkaç yıl sonra nükleer geliştirme projesinin başına geçecek olan Sovyet gizli polisi Lavrenti Beria ile görüşürler. Bu gezinin temel amacı savunma sanayi için Yahudi cemaatlerinden para toplamaktı. Çünkü Sovyetler nükleer bomba geliştirmekte Amerika Birleşik Devletleri'nin ve daha da kötüsü Almanya'nın gerisindeydi. Bu durum ise Yahudiler için İsrail'i yaratmanın tek şansıydı.
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Amerika'da bulunan Yahudi topluluklarının daim gözetimde bulunduklarını unutmayalım. Bu durum Yahudilerin Ruslara sempati duymasının bir diğer nedenlerindendi. Savaşın başladığı 1939 yılında Albert Einstein'ın mektubu üzerine bir proje başlatıldı. Manhattan Projesi. ABD tarafından atom bombası geliştirmek amacıyla yürütülen gizli bir projeydi. Proje dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını ve mühendisleri bir araya getirdi. Manhattan Projesi'nin lideri Yahudi olan Robert Oppenheimer'dı. Projede Yahudi bilim insanları çalıştı. Özellikle Rosenberg, David Greenglass, Henry Gold, Morton Sobel ve yaklaşık 15 kişi daha Sovyetler lehine nükleer casusluk yapmaktan suçlu bulundu. Hepsi Yahudiydi. Julius ve Ethel Rosenberg, Ruslara nükleer silah teknolojisi bilgilerini aktardıkları iddiasıyla casusluk suçundan suçlu bulundular. Çift 1953'te idam edildi. David Greenglass da Stalin casusu olarak Manhattan Projesi'nde yer alıyordu. Ethel Rosenberg'in kardeşiydi. Hapishanedeyken ABD'nin nükleer silah programı hakkında casusluk yaptığını itiraf etti ve 2014 yılında öldü. Bu bilim insanlarını Manhattan Projesi'ne dahil eden ve Ruslar için casusluk yaparak nükleer bilgileri aktarmalarını sağlayan Solomon'du. Peki Solomon, Amerika'daki görevini başarıyla tamamlamışken neden aniden öldürüldü? Öncelikle Stalin arkasında tanık bırakmak istemiyordu. İsrail yaratıldıktan 1,5 ay sonra Rus gizli polis tarafından öldürüldü. Peki Stalin bu bilgileri İsrail'in yaratılmasından önce elde edemez miydi? Cevap hayır. Çünkü Stalin'e gizli tüm bilgileri sağlamak için onun İsrail vaadini yerine getirmesi ön koşuldu. ABD casusluk nedeniyle Sovyetleri suçladı. Suçlamalar karşısında dönemin Dışişleri Bakanı Malatov, Sovyetlerin zaten bir atom bombasına sahip olduğu yönünde açıklama verdi. Ve bu açıklamadan 23 gün sonra Stalin vaatlerini yerine getirerek Filistin topraklarının bölünmesine ve İsrail devletinin kurulmasına evet oyu verdi. Rusya tarihindeki en karsız anlaşmalardan biri hiç şüphesiz Alaska'nın ABD'ye satılmasıydı. 19. yüzyılın ortalarında Çar Rusyası mali sıkıntılarla karşı karşıyaydı. Kırım Savaşı da ekonomik durumu kötüleştirmişti. Böyle bir zamanda Alaska'nın elde tutulması zordu. Böylece 1867 yılında Çar Rusyası doğal kaynaklarla özellikle petrol ve doğal gaz açısından zengin Alaska'yı ABD'ye sattı. 20. yüzyılda ABD yine böyle bir adım atmaya teşebbüste bulundu. Amerika Kırım Yarımadası'nı alarak Yahudileri bu topraklarda yerleştirmeyi amaçlıyordu. Bunun başlıca sebebi Rusları Karadeniz'den uzaklaştırmaktı. Amerikalılar asırlardır Kırım etrafında dönüyorlar. Sadece Amerikalılar değil, Avrupa ve Asya'da Kırım'ı hedef alıyor. Kırım Amerikalılar için Karadeniz'de bir kale, kendi deyimleriyle batmayan bir uçak gemisidir. Özellikle Kırım'a bağlı sahil kenti Balaklava, Kuzey Karadeniz'in hemen her türden denizaltı ve su üstü gemilerinin üstlenmesi için en uygun konuma sahip. Yahudilere göre vaat edilmiş topraklar sadece Filistin'den ibaret değil. Balaklava, dolayısıyla Kırım'da Yahudiler için vaat edilmiş topraklardan. 1920'li yıllarda Kırım'da Yahudi yerleşim yerleri oluşturmak için Kırım-Kaliforniya projesi ortaya atıldı. Ancak Stalin'in Kırım'ı Yahudilere kaptırmak gibi bir niyeti yoktu. 1930 yılında Stalin Yahudiler için Sovyet uzak doğusunda Birobican adında bir özerk bölge oluşturdu. Bu bölge resmi olarak Yahudi Özerk Oblastı olarak tanındı. Onun Yahudileri bu bölgeye yerleştirmedeki amacı farklıydı. Birobican Çin ile sınır komşusu. Stalin Yahudileri buraya yerleştirmekle Çin'den gelecek olan muhtemel tehditlere karşı bölgenin güvenliğini sağlamaya çalışıyordu. Ancak bu adım Amerika için yeterli değildi. Amerika borç içinde olan Sovyetlerden borç bedeli olarak yeniden Yahudilerin Kırım'a yerleştirilmesini teklif etti. Stalin Amerika'ya askeri ve ekonomik desteğin karşılığında Yahudilere vatan inşa edeceğine dair sözler verdi. Ancak o bu vaadini Kırım Yarımadası'nda değil, Filistin topraklarında yerine getirmeyi taahhüt etti. Süreç Birleşmiş Milletler kararından hemen sonra Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirmesiyle hızlandı. Göründüğü üzere bugün Filistin'de öldürülen masum insanların trajedisinin arkasında Stalin'in kirli ve hain politikalarının izleri yatıyor. Birleşmiş Milletler'in 1947'de Filistin'i Arap ve Yahudi devletlerine bölme kararının ardından 1948 yılında 1. Filistin-İsrail Savaşı başladı. Sovyetler İsrail Devleti'nin yaranması kararına onay vererek hem de İsrail'e uluslararası arenada diplomatik destek vermiş oldu.
Arap-İsrail Savaşı'nda ise Amerika'ya olan sözünü yerine getirmek için Yahudilere destek sağladı. Ruslar Almanlardan ele geçirdiği silahlarla Filistin Yahudilerini Araplara karşı silahlandırmaya başladı. Hatta Taşkent'te özel bir askeri okulda Yahudiler Rus askerleri tarafından eğitilmeye başladılar. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin kontrolü altında olan ve dış politikasını Sovyetlere göre şekillendiren Çekoslovakya, İsrail'e önemli miktarda silah ve mühimmat sağladı. Özellikle hafif silahlar, makineli tüfekler, toplar ve uçaklar bulunuyordu. Çekoslovakya, İsrail'in yeni kurulan savunma güçleri için kritik bir silah kaynağı haline geldi. Çekoslovakya'dan temin edilen Avia S-199 uçakları İsrail Hava Kuvvetleri'nin ilk savaş uçakları oldu. Bu uçaklar Nazi Almanyası'ndan kalma Messerschmitt Bf-109 uçaklarının modifiye edilmiş versiyonlarıydı. Ayrıca Çekoslovakya'da İsrailli askerler için eğitim kampları kuruldu ve burada birçok İsrailli asker modern savaş teknikleri ve silah kullanımı konusunda eğitim aldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyet liderlerinin amacı etki alanlarını mümkün olan her şekilde genişletmekti. Ancak bir kırmızı çizgileri vardı. Savaşlara doğrudan katılmaktan kaçınmak. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesi'nden Filistin sorununa ilişkin yayınlanan gizli belgelerin birinde şu cümleler yer alıyor. Stalin'e göre İsrail'in oluşumu Arap devletleri için baş belası olacak ve onları Britanya'ya sırtlarını dönmeye zorlayacak. Onun Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurma projesine desteği olmasaydı bu devlet 1948'de kurulamazdı. İsrail devleti Stalin'in eseridir. İsrail 17 Mayıs 1948'de resmi olarak bağımsız devlet ilan edildiğinde İsrail'i hukuki olarak tanıyan ve diplomatik ilişkiler kuran ilk ülke Sovyetler Birliği'ydi. İsrail devletinin kurulmasının ardından Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan, Irak dahil olmak üzere komşu Arap ülkeleri İsrail'e karşı savaş açtı. Filistinlilerin yurtlarından sürüldüğü bu büyük felaket Nakba bu yıl 76. yılına girdi. Nakba olayında 700 bin Filistinli sınır dışı edildi. O zamanlar askeri güce sahip olmayan İsrail bunu Sovyetlerin desteğiyle yaptı. Bu savaşta İsrail'e hızlı ve etkili askeri yardım sağlayan Stalin'di. Her türden büyük miktarlarda silah deniz yoluyla Çekoslovakya ve Romanya üzerinden İsrail'e gönderildi. İngiltere ise tam tersine kendisine bağımlı olan Arap ülkelerine silah sağladı. Dönemin Başbakanı Golda Meir hatıralarında yazıyordu. Sonraki 25 yıl içinde Sovyetlerin bize karşı tutumu ne kadar kökten değişirse değişsin, İsrail'in oluşumunda bize destek veren Stalin'di. 1948 yılında Çekoslovakya'dan satın alıp Yugoslavya'ya ve diğer Balkan ülkeleri üzerinden taşıyabildiğimiz silah ve mühimmat olmasaydı hayatta kalabilir miydik kim bilir. Sovyetlerin 18 Mayıs'ta İsrail'i tanıması bizim için büyük bir önem taşıyordu. Yeni kurulan devletle Ruslar arasındaki ilişkilerin kötüleşmesine yönelik eğilimler ortaya çıktı. 1949 yılında Sovyetler Birliği'nin İsrail elçisi Pavel Ershov, ülkenin giderek ABD'ye doğru kaydığını ve yerel yönetimin sonunda Amerikalıların bir aracına dönüştürüleceğine dair açıklama yaptı. Aynı yıl Sovyetler İsrail'e kredi vermeyi reddetti. 1940'ların sonlarında ve 1950'lerin başlarında İsrail'de solcu hareketler ve partiler önemli bir etkiye sahipti. Solcuların başlıca savunucuları Mapai Partisi, İsrail İşçi Partisi ve onun lideri David Ben-Gurion'du. Özellikle İsrail'in bağımsız bir dış politika izlemesi gerektiğini düşünüyorlardı. ABD komünizm ve sosyalizmin yayılmasına karşı küresel bir mücadele içindeydi. İsrail'deki solcu gruplar Stalin'e ideolojik yakınlığa sahiptiler. Ve bu nedenle ABD, İsrail'in Sovyetlerin etkisi altına girmesinden endişe duyuyordu. Bu durum ABD'nin Orta Doğu'daki nüfuzunu zayıflatabilirdi. Bu sebeplerden dolayı ABD, İsrail yetkililerine önemli fonlar sağladı ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulundu. Hükümet, Amerika'ya yönelik Mapai Partisi tarafından kontrol edildiğinden İsrail'deki siyasi durum Ruslar için elverişsiz olmaya başladı. İsrail ile ilişkilerin soğumasına rağmen Stalin Araplara aktif olarak yardım etmedi. Örneğin 1951'de Mısır'ın İsrail'e giden gemileri İsrail üzerinden engellemesi konusunda Birleşmiş Milletler'de bir oylama yapıldı. Süveyş kanalı konusunda Sovyetler çekimser kaldı ve Araplara destek vermedi. Rusların çekimser kalması Arap ülkesine su yolunu İsrail gemilerine açma zorunluluğu getirdi.
Rusya'nın Filistin politikasında somut destek eksikliği büyük ölçüde İsrail'le olan stratejik çıkar ilişkilerine bağlı. Rusya, Filistin davasına sözde destek verirken İsrail'le olan ekonomik, askeri ve diplomatik ilişkilerini de geliştiriyor. Rusya-İsrail arasında askeri anlaşmalar ve ekipman sağlanmasının ardından Rusya'nın Filistin'e insani destek sunması samimiyeti sorgulatan bir durum değil de nedir? 2019 yılında Moskova Orta Doğu Konferansı'nda Putin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını çatışma diye tanımlayarak Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde iki devletli çözümü desteklediğini söyledi. 2015 yılında ise Şarm el-Şeyh zirvesinde Dmitri Medvedev, Filistin halkının bağımsızlık mücadelesini destekliyoruz ve bu yönde her türlü diplomatik çabayı göstermeye hazırız diyerek Filistin'e destek verdiğini söyledi. Moskova, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını Batı'nın Ukrayna'daki askeri desteklerini İsrail'e kaydırma fırsatı olarak görüyor. Putin, Netanyahu'yu arayarak ölen Yahudiler için başsağlığı dilemesine karşılık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de Gazze için kapsamlı bir ateşkes çağrısında bulunmadı. Bu durum Rusya'nın Filistin meselesini kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını gösteriyor. Putin 5 Haziran'da St. Petersburg'da Uluslararası Ekonomik Forum'da Gazze'de yaşananların savaş olmadığını, sivil nüfusun tümden yok edilmesine benzediğini ifade etti. Ancak Rusya hiçbir zaman somut adımlar atmıyor ve diplomatik destekle sınırlı tutuyor. Bu tarihsel ve güncel olaylar bir daha gösteriyor ki Stalin özelinde Sovyetler kendi hain ve kirli politikalarıyla kontrolünde olan milletleri ve devletleri şekillendirerek kendi çıkarları doğrultusunda manipüle etti. Sovyetler Birliği'nin İsrail'e verdiği diplomatik ve askeri destek, bugün Putin özelinde Rusya'nın İsrail'i kınama söylemlerinin ne kadar samimi ve gerçek olduğunu sorgulamamıza neden olmalıdır. Geçmişin izlerini takip ettiğimiz bu yolda siz de kendi fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. İsrail'in kuruluşunda Kırım faktörü, Stalin'in entelektüelleri gizli müttefikleri olarak kullanması ve Yahudi Antifaşist Komitesi'nin rolü Filistin topraklarının bölünmesinde nasıl etkili oldu? Sovyetlerin evet oyu İsrail'in doğuşunu desteklerken